Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. 60-40 kahraman dizilişi ve oynayış videosuyla sizlerleyiz. 60-40 kahraman dizilişi ve oynayış nedir? Genelde biz bazı Megalodon oyuncuların ve Balina oyuncuların savaşlarda, savunmada kullandığı bir formasyondur aslında. Ama bazı oyuncular bunu bireysel olarak kendi hesaplarında uyguladıklarını ve normal 50-20-30 gelişime ya da diğer gelişime göre daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Biz de bunu en iyi şekilde nasıl oynayacaksınız? Bunu anlatacağız. Artılarını, eksilerini onlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi 60-40 oynadığınız senaryoda kesinlikle nişancının donanımı ve tılsımlarına ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Sadece piyade ve mızrakçı ağırlıklı yükseltmeniz gerekiyor. Piyadenin özellikle bayağı yukarıda olması gerekiyor. Çünkü bu formasyonda bildiğiniz gibi piyadeler olmazsa olmazımız ve çok değerli. Kahraman dizilişini birazdan anlatacağım size. İşte Gen 6'ya kadar hangi kahramanları neden almalısınız ve kahraman donanımlarını anlatacağım. Öncelikle kahraman donanımını anlatalım ama ondan hemen önce siz videoyu beğenip yorum yaparsanız, fikirlerinizi yazarsanız bir yandan da kanala abone olursanız destek olmuş olursunuz. 20 bin aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi bu şekilde yükselteceğimiz senaryoda arkadaşlar ilk başta kemerin 60'ını almanız gerekiyor. Daha sonra eldiven 59 yapacaksınız. Eğer işte mitril ya da şef bu kahraman donanımları esans taşı şu bu bazı eksikleriniz varsa ayakkabının 20'sini alabilirsiniz. Ama eksikleriniz yoksa sadece çapraz şekilde gidin bunun sağlığını fullleyin. Yani bunu kemeri 99'a bırakacaksınız ve eldiveni 100 yapacaksınız. Maksimum senaryoda işte dediğim gibi elinizde bunları yükseltecek malzemelerin kalmadığı senaryoda ise ayakkabının 20'sini almanızda bir sorun yoktur. Nişancıyı hiçbir şekilde bence yükseltmeyin çünkü kullanmayacaksınız. Şef donanımları sarıda kalsın basmayın bile. Ee, Mızrakçıya geldiğimizde ise öncelikle ayakkabıyı 60 yapacaksınız. Bunu 59'a bırakacaksınız. Daha sonraki full versiyonda ise bunu 100 yapacaksınız ve bunu 99'da bırakacaksınız. Şurada da yine malzemeniz kalırsa fazladan bunun 20'sini alabilirsiniz ama erken aşamada ben çok tavsiye etmiyorum. Gidebildiğiniz kadar çapraz gözlük ve ayakkabı üzerinde kesinlikle ilerleyin. Peki 60-40 oynadıklarında ne yapıyor arkadaşlarımız? Nasıl saldırıyorlar bilmiyorum. İşe yaradığını söylüyorlar ama ben bunu denemedim. Ama deneyecek olsaydım bu şekilde kahraman donanımı ve şef donanımı dizerdim. Ama çok çok iyi olduğunu düşünüyorlar. 60-40'ın şöyle bir negatif şeyi var. Karşı taraf size 40-10-50 ya da 50-10-40 ile saldırdığında büyük ihtimalle kazanacaktır. Biraz eşit bir rakiple savaşıyorsanız formasyon üstünlüğü ona geçecektir. Ama diğer çoğu formasyona göre de 60-40 gerçekten iyidir. Kötü bir şeyimiz yok yani. 60-40'ı da uzun bir süre kullanabilirsiniz. Arenada biraz 60-40'ın ben zayıf kaldığını düşünüyorum. Diğer 40-10-50 ya da 50-20-30 dizilimlerimize göre. Peki oyun başından Gen 1'den başlayalım. Hangi kahramanları alacağız? Gen 1'e geldiğimizde 60-40'taki en önemli şeylerden bir tanesi bence kesinlikle Zinman. Normalde bunu hiç kimseye tavsiye etmiyorduk ama 60-40 oynayacaksanız eğer Zinman'ı kesinlikle oyuna gelen ilk baştaki genlerde çarktan alın, 4 yıldız yapın ve bırakın. Onun dışında 5'e götürmenize gerek yok. Zinman'ın istatistiklerine ihtiyacınız yok. Burada Zinman 4 yıldız olduğunda sağ taraftaki yetenekler full olacak ve burada Zinman'ın ilk yetenek ve üçüncü yeteneğinin 5 yıldız olması sizin için kesinlikle yeterli olacaktır arkadaşlar. %25 net bir şekilde hasar artışı, %10 savunma, %100 sağlık artışı size baya baya uzun bir süre taşıyacaktır. Şimdi ikinci gene geldiğimizde yani 50. güne elması nasıl yetiştireceksiniz hiçbir fikrim yok. Yani Zimman'ı 4 yaptıktan sonra tekrar Flint'i nasıl basacaksınız bilmiyorum ama yapmanız gerekeni söylüyorum. Flint'i 5 yıldız yapmanız gerekiyor. Piyade çok değerli. Kesinlikle Flint 5 yıldız olacak. Hadi diyelim olmadı. 4 yaprakta biraz ilerleyin. Maksimum piyade savunma istatistiğini şuradan almaya çalışın. Ondan sonraki yanında Alonso falan kesinlikle almıyorsunuz. Fili almıyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok. Zaten düşük yatırım ya da bir yatırımsız arkadaşlar bunları alamayacaklar. O yüzden biraz gerçekçi bir senaryo yapıyorum. Tabii ki Fili alsanız 60-40 ilk senaryoda işinize yarar ama her şeyi yatırım yapamayacaksınız. Ben yapabileceğiniz senaryoyu size anlatmaya çalışıyorum. Gen 2'de Flint aldık. Gen 1'de Zinman'ı alıp 4 yaptık. Gen 3'e geliyoruz. Gen 3'e geldiğimizde solo saldırılarda 60-40'ta güçlü olmak istiyorsanız kesinlikle bence Mia'yı alın. Tercihe bağlı Molly ile oynayıp Gen 4'te Reyna'ya da gidebilirsiniz. Ama solo saldırılarda güçlü olmak istiyorsanız ve yeteneklerine de güveniyorsanız Mia'yı alabilirsiniz.
Yani onun dışında Gen 3'te Logan ya da şey almayacaksınız. Greg almayacaksınız. Gen 4'e geldiğinizde arenada güçsüz olmayayım. Biraz da mızrakçı istatistiklerim yükselsin diyorsanız kesinlikle Reyna'yı almalısınız. Ama garip bir şekilde çok daha önemlisi Ahmose arkadaşlar. 60-40'taki olmazsa olmaz piyade, kesinlikle Gen 4'ten sonra çoğu piyadeyi alarak ilerleyeceğiz zaten. Ahmose bunun başlangıcı olacak. Ahmose'yi kesinlikle 5 yıldıza götürmeye çalışın. Kesinlikle 5 yıldız yapın hatta. Artık etkinliğe mi oynayıp alırsınız yoksa o zamana kadarki mitiklerinizi mi biriktirip basarsınız bilmiyorum. Ama şuradaki bu yetenekler, alınan piyade hasar düşüşü, mızrakçı ve nişancı alınan hasar düşüşü falan tamamen 60-40'a uygun bir şeydir, yetenektir arkadaşlar. Ahmose sizin için ilk eşik noktası diyebilirim. Ondan sonra Ahmose ve Reyna dedik. Gen 5'e geçiyoruz. Gen 5'te yine olmazsa olmazımız. Piyade Hector'u es geçiyoruz. Gwen'i es geçiyoruz ve Nora alıyoruz. 60-40'ın en önemli senaryosundan birisi. Mızrakçıların şahıdır arkadaşlar. Özellikle bireysel saldırılarda ve savunmalarda bunun farkını göreceksiniz. Yaptığı öldürmelerle gerçekten savaşın ruhunu tamamen değiştirecektir. Nora 60-40 için ya da mızrakçı e, şeyiyle, bu build'iyle oynayan arkadaşlar için gerçekten olmazsa olmaz bir kahraman. Bunu silahında yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Çünkü uzun bir süre mızrakçı almayacaksınız. Gen 6'ya geldiğiniz senaryoda tekrardan Hector almamıştınız. Zaten Ahmose'yi 5 yapmıştık. Hector'u es geçmiştik. Wuming'i kesinlikle almanız ve 5 yıldız yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani aslında bu senaryoda şöyle yapıyoruz. Mesela piyade nişancı oynadığımız senaryolarda e, her gen güçlü nişancıları almaya çalışıyoruz. Burada 60-40 versiyonda ise piyade 60-40 mızrakçı versiyonda ise her yenin piyadesini almanız gerekiyor gibi bir şey. Yani şu ana kadar saydıklarımda işte Amosa'yı 5 yaptık, Hector'u es geçtik, Wuming'i aldık ama bir sonraki yendeki piyadeyi alırsanız güzel olur. Alamıyorsanız S8'deki Çarkıfelek'te gelecek. Onu kesinlikle almanızı zaten tavsiye ediyorum. Değil, kesinlikle almalısınız. S7'de şöyle bir şey var. Normalde S6'ya kadar anlatıyordum ama S7'de Bradley 60-40 için gerçekten çok iyi. Burada dümdüz %25 saldırı artışı veriyor. Burada mızrakçılara karşı hasar artışı ve piyadelere karşı hasar artışı çok güzel. O yüzden bunu da kesinlikle almanız gerekiyor. Üçüncü yetenek bir tık zayıf kalıyor ama şu iki yetenek için ee, Bradley'i kesinlikle alabilirsiniz. Çarkfelek kahramanı. Çünkü bugüne kadar fark ettiyseniz şu ana kadar size hiç nişancı aldırmadım. Zimman'la oynadınız. Artık Zimman buralarda düşmeye başlarsa burada Bradley devreye girecek. Ki arenada zaten şu ana kadar çöp oldunuz. Hiçbir şey yapamadınız diyorum. Ben de övüyor muyum, gömüyor muyum anlamadım ama bireysel oyunculara ben 60-40'ı niyeyse çok tavsiye etmiyordum ama e, bazı arkadaşlarımız attığı raporlarla ve ısrarla 60-40 çok iyi, 60-40 çok iyi. Siz de kullanıyorsunuz diyorlar da biz bizdeki full artı full hesapta savunmada kullanıyoruz ya da tiranda saldırı savunmada kullanıyoruz. Onun dışında bir yere şehrine saldırırken nişancılar olmazsa ben çok iyi sonuçlar alındığını düşünmüyordum ama bunu da çekmemi isteyen arkadaşlar için çekmek istedim. Yani belki onların bildiği şey kesinlikle doğrudur. Bilemiyorum. Ben denemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Böyle arada kaldığıma bakmayın. Bunu deneyip çok iyi sonuçlar alan arkadaşlarımız varmış. Ben de çekeyim videosunu. Belki siz de denersiniz ve çok çok iyi sonuçlar alırsınız. Bu kahramanlarla siz şu ana kadarki saydığım kahramanlarla güzel bir 60-40 dizilimi yapıp belki oyundan çok daha fazla keyif alırsınız. Ya zaten senaryo artık şuna dönüyor arkadaşlar. 3 tane şeyimiz var, sınıf var. Piyade, mızrakçı, nişancı. Üçüne birden odaklanmak gerçekten düşük yatırımlı ya da yatırım yapmayan arkadaşlar için çok zor oluyor. Hani ikisine odaklanmak bana daha mantıklı geliyor. Ama piyade nişancıya mı odaklanırsınız yoksa piyade mızrakçıya mı odaklanırsınız? Artık o tamamen sizin oyundan alacağınız kişisel keyfe, zevke bağlı. Onu artık size bırakıyorum. Bir önceki videodaki işte 40-10-50 piyade nişancı dizilimini mi yaparsınız yoksa piyade mızrakçı mı yaparsınız? Tamamen tercih size bağlı. Ya da bu ikisini yapmayıp ben biraz daha eşit bir şekilde oynayacağım. O şekilde daha iyi diyorsanız da kanalımızda uzun zamandır çektiğimiz gen rehberlerini yani güncel gen rehberi videolarımızı izleyerek eşit dağılımda oynayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 60-40 oynayan, deneyen ya da nişancı ağırlık ya da eşit oynayan arkadaşlar bu videonun altına fikirlerini yazsınlar. Denemek isteyen arkadaşlar da özellikle 60-40 oynayanlar yazarlarsa ben oynuyorum çok memnunum ya da oynadım işe yaramadı tarzında. Denemek isteyen arkadaşlar en azından fikir edinmiş olurlar. Katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar.
Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.